Evet sevgili dostum, öncelikle videoma hoş geldin. Eğer sen bu videoya tıkladıysan OBS Studio en iyi kayıt ayarları hakkında araştırma yapıyorsun ve ben sana bu videoyu izledikten sonra konuyla ilgili başka bir video izlemeyeceğinin garantisini veriyorum. Sana bu videoda en iyi şekilde OBS Studio kayıt ayarlarını göstereceğim. Fakat bu konuda senden tek yapmanı istediğim videoyu ileri sardırmadan tane tane beni izleyip anlattıklarımı, benim uygulamış olduğum ayarları uygulaman. Gereksiz hiçbir bilgiye girmeyeceğim. Bilmen gerekenleri söyleyeceğim. Lafı sözü daha fazla uzatmadan ayarlar kısmına giriyoruz. Girdikten hemen sonra biz burada kayıt ayarları bizi ilgilendirdiği için sadece 2 tane sütun kullanacağız. Bir video, 2 çıkış. Buralar bizi ilgilendiriyor. Öncelikle video ayarlarımızı yapalım. Videoya girdik. Ardından temel tuval çözünürlüğünü 1920'ye 1080 ayarlıyorsunuz. Çıkış çözünürlüğünü de aynı şekilde 1920'ye 1080 ayarlıyorsunuz. Yani artık 2025 yılındayız. 720 piksel videolar çok eskide kaldı. Video kaydımız ne olursa olsun 1080 piksel olmalı. Öncelikle bunu belirtelim. Daha kaliteli bir video için ortak FPS değerlerimizi 60 FPS olarak ayarlıyoruz. Daha fazla kare hızı harcayarak video kaydımız daha kaliteli oluyor. Şimdi video kısmında herhangi bir işimiz kalmadı. Buradan çıkışa geldik. Burada benim anlatacaklarımı dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü burası en önemli kısım. Çıkış modu tarafını basitten gelişmiş olarak seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra karşımıza 4 tane sütun çıktı. Yayın, kayıt, ses, tekrar oynatma, ara belleği. Burada bizi ilgilendiren kısım kayıt. Kayıta tıkladım. Ardından yavaş yavaş aşağı doğru iniyorum. Türde oynamama gerek yok. Kayıt yolu, yani siz video kaydettiğinizde nereye kaydolsun? Bunu istediğiniz gibi göz ata tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Burayı geçiyorum. Kayıt biçimi sizde muhtemelen MKV olarak seçili olacak. Şimdi MKV ve MP4 arasındaki farkı kısa bir şekilde sizlere anlatayım. MKV aslında MP4'e göre birazcık daha kaliteli bir kayıt formatıdır. Fakat arasında böyle dağlar kadar bir fark yok. Çok ufak bir fark var. Yani aslında MKV daha iyi. Fakat siz videonuzu kaydettikten sonra eğer editleyecekseniz, montajlayacaksanız edit programları MKV formatını kabul etmiyor arkadaşlar. Yani videomuzu MP4 olarak kaydetmemiz gerekiyor. Ya da video sonlarına doğru size bir ayar göstereceğim. MKV olarak kaydetseniz dahi OBS'in nasıl çevireceğinin ayarını sizlere göstereceğim. Ek olarak MKV'nin şöyle bir farkı var. Siz diyelim ki laptop değil masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsunuz ve MKV bir kayıt biçiminde video kaydederken elektrikler gitti. Dolayısıyla kaydınız yarıda kaldı. MKV formatı sizin videonuzu kurtarıyor arkadaşlar. Yani oraya kadar kaydolan kısmını sizlere bozulmadan kurtarmış oluyor. Fakat MP4'te kayıt alırsanız eğer, işte OBS Studio programınız bir şekilde kapanırsa, crash yerse veya elektrikler gider de bilgisayarınız kapanırsa kayıt biçimi bozulur. Yani uzun videolar kaydedecekseniz burası kesinlikle MKV olmalı. Fakat benim gibi kısa videolar çekiyorsanız burası MP4 olsun. Zaten ikisinin arasında çok büyük bir fark da yok. Burayı geçelim. En önemli kısma geldik. Video kodlayıcı. Şimdi buraya tıkladık. Eğer diyorsanız ki arkadaşlar, benim ekran kartım iyi, ben OBS Studio'nun gücünü ekran kartımdan almasını istiyorum diyorsanız ve ben YouTube standartlarına uymak istiyorum, YouTube'a içerik üretiyorum, YouTube'un bana önermiş olduğu video kayıt kodlayıcısını kullanmak istiyorum diyorsanız burayı Nvidia NVENC H264 olarak kesinlikle seçiyorsunuz. Eğer bu kısımda bana güvenmiyorsanız buyurun YouTube tarafından önerilen yükleme kodlama ayarları video kodeki kısmında YouTube'un da H264'ü önerdiğini buradan görebilirsiniz. Tekrar OBS Studio panelimize geldik. Şimdi diyelim ki sizin işlemciniz ekran kartınızdan daha kuvvetli. Yani bilgisayar işlemciniz daha iyi. Burada video kodlayıcı kısmından bu sefer X264'ü seçiyorsunuz. Bunun ayarlarını da video sonlarına doğru sizlere anlatacağım. Uygulamanın ekran kartımdan performans almasını istediğim için burada Nvidia NVENC H264'ü seçili bıraktım. Aşağıya indik. Ses kodlayıcı kısmından FFmpeg AAC'yi seçiyoruz. Farklı bir oynama burada yapmıyoruz. Ses parçası bir seçili oluyor. Yani tek ses parçası almasını istiyorum ben kayıtta. Aşağıya indim. Çıkışı yeniden boyutlandır kısmında. Burası da önemli. Kesinlikle devre dışı olmalı burası. Yani buradan bir şey seçmiyorsunuz arkadaşlar. Oynama yapmayın. Neden diyecek olursanız, eğer buradan oynama yaparsanız siz, biz video tarafında zaten çözünürlüğümüzü 1920'ye 1080 ayarladığımız için burada çıkış kısmında da buradan yeniden boyutlandır kısmından bir ayar seçersek biz kayıt alırken uygulama 2 CPU birden kullanmış oluyor. Bunun olmasını kesinlikle engelliyoruz. Aşağıya indik. Özel Muxer ayarlarından herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Aynı zamanda otomatik dosya bölmede de herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Aşağıya indik. Kodlayıcı ayarları. Burası da çok önemli. Oran kontrolü kısmı sizde kesinlikle sabit QP olarak ayarlı olmalı. YouTube'da bize zaten bunu öneriyor. Burayla herhangi bir oynama yapmıyoruz. Sizde farklı bir şey seçiliyse burayı kesinlikle sabit QP yapıyoruz. Ardından aşağıya indik.
Burası sizde muhtemelen 20'dir. Eğer bu sayıyı ne kadar çok yükseltirseniz video kaliteniz, yani video kayıt programınızın kayıt kalitesi o kadar düşer. Bunu ne kadar düşürürseniz video kaliteniz o kadar artar. Burası sizde muhtemelen ilk başta 20 olarak ayarlıdır. Ben bunu 16 olarak kullanıyorum. 4 puan aşağı çektim. Benim bilgisayarıma uygun en iyi ayar bu. Sizler doğaçlama bir şekilde deneme yanılma yöntemiyle bunu daha çok düşürebilir ya da video kaydederken uygulama kasıyorsa bunu daha çok arttırabilirsiniz. Ben 16'da kullanıyorum. 16 olarak ayarladım. Aşağı indim. Anahtar kare aralığı. Burası da önemli. YouTube standartları bize 2 milisaniye öneriyor. Biz de 2 milisaniye yaptık. Buradan aynı yerden Chrome'a girdik. Görmüş olduğunuz gibi 2 ardışık B karesi öneriyor bize. Aynı şekilde ayarladık. Tekrar geldik. Buradan ön ayar kısmı yine aynı şekilde çok önemli. Eğer bilgisayarınıza güveniyorsanız benim gibi burayı P7 en yavaş en iyi kalite olarak ayarlamanızı kesinlikle ve kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Fakat ayarlarımızı yaptıktan sonra sizler doğaçlama bir şekilde video kaydedin. Herhangi bir kasma varsa neler yapmanız gerektiğini de sizlere aktaracağım. En yavaş en iyi kalite olarak ayarladım. Bu ayarımızı da geçtik. Ayarlama kısmına geldik. Burayı yüksek kalite ayarlıyorum ben. Aynı şekilde bilgisayarıma güvendiğim için farklı bir ayarlama yapmıyorum. Sizler de bunu her halükarda karşı yüksek kalite olarak ayarlayın. Geçtik. Çoklu geçiş modu sizde muhtemelen çift geçiş çeyrek çözünürlük olarak ayarlı. Bunu çift geçiş tam çözünürlük olarak ayarlıyoruz. Ve profil kısmını high yapıyoruz. Buraları da geçtik. Burası sizde muhtemelen ikisi de tiklidir. İleri bakmanın tikini kaldırıyoruz. Aşağıdaki tikli bir şekilde kalıyor. Ve altındaki B karelerine 2 olarak işaretliyoruz. Özel çözücü ayarları da hiçbir şey yapmadan bu şekilde kalıyor. Bütün ayarlarımız Nvidia NVENC H264'te bu şekilde. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi OBS Studio'nun eğer ekran kartınızdan performans almasını istiyorsanız en iyi kayıt ayarları bu şekilde arkadaşlar. Herhangi farklı bir araştırma yapmaya girmenize gerek yok. Şimdi diyelim ki siz bu ayarları yaptınız. Fakat uygulama sizde biraz kasıyor. Yani bilgisayarınız iyi olsa dahi video kaydı almış olduğunuz oyun belki çok ağır bir oyundur. Örnek veriyorum RDR2 gibi. Dolayısıyla siz kayıt alırken uygulama kasıyor. Ayarlara tıkladık. Tekrar aynı şekilde çıkışa geldik. Kayıta tıkladık. Aşağıya indik. Buradan ilk düşürmemiz gereken ayar ön ayar kısmında P7'yi P5'e P4'e çekebilirsiniz arkadaşlar. P4 orta kalite olarak ayarlıyoruz. Ardından sabit QP kısmını 20'ye alıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra video kısmına gelin. Ortak FPS değerinizi 30'a düşürün arkadaşlar. Bu şekilde muhtemelen sizin uygulamanızın kasması düzelecektir. Daha fazla video kalite ayarlarıyla da oynamanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi ben bunları tekrar eski haline getiriyorum. Herhangi bir bozulma olmaması adına. Bunu 16 olarak kullanıyordum. Bunu da P7 olarak kullanıyordum. Uygula tamam dedim. Şimdi siz diyelim ki başta da belirtmiş olduğum gibi bilgisayarınızın işlemcisi ekran kartınızdan daha iyi. Uygulamanın işlemcinizden güç almasını istiyorsunuz. Ayarlara tıkladık. Çıkış kısmına geldik. Kayıt kısmına tıkladık. Burayı gelişmiş yaptıktan sonra ardından aşağıya indik. Video kodlayıcımızı X264 olarak ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra biz uygulamaya dedik ki OBS kardeş benim işlemcim daha iyi. Ben video kayıt gücümün işlemcimden alınmasını istiyorum dedik. Ardından burayı böyle ayarladık. Burada herhangi başka bir şeyle oynamanıza hiçbir şekilde gerek yok. Aşağı indik, kodlayıcı ayarlarına geldik. Burası en önemli kısımdır. Dikkatle takip ediniz. Oran kontrolü kısmında herhangi bir oynama yapmıyoruz. Burası CBR oluyor. Ardından bit hızına geldik. Şimdi bit hızında YouTube bize ne öneriyor? Buna bakalım. Geldik Chrome'a. Burayı indirdik. Bit hızına tıkladık. Şimdi YouTube kardeş bize diyor ki sen eğer 4K video yapacaksan standart kare hızları bu, yüksek kare hızları da bu. Diyelim ki sen bilgisayarına güveniyorsun, 4K bir video çekeceksin. Video bit hızını 53.000 ila 68.000 arası yapmalısın. Diyelim ki sen 1080 piksel video kaydediyorsun. Senin standart bit hızın 8.000 ila 12.000 arası. Şimdi sizler 1080 piksel video kaydediyorsanız yani YouTube'a da 1080 piksel olarak videonuzu yükleyecekseniz eğer bit hızınızı buradan 12.000 olarak ayarlıyorsunuz. Benim sizlere önerdiğim ve YouTube'un sizlere önerdiği bit hızı bu. Burayı ayarladıktan hemen sonra anahtar kare aralığını yine aynı şekilde 2 milisaniye yapıyorsunuz. Yaptıktan hemen sonra en önemli kodlayıcı ayarlarımızdan biri olan CPU kullanım ön ayarına geldik. Burasını ben sizlere kesinlikle ve kesinlikle Very Fast olarak tavsiye ediyorum. Burayı Very Fast olarak ayarlıyorsunuz. Eğer bilgisayarınız çok iyiyse, işlemciniz çok iyiyse
ultra fast yapabilirsiniz fakat çok fazla CPU kullanacaktır. Burada iyi bir seçim yapmanızı tavsiye ediyorum. Verifast çok iyi bir seçim. Ben sizlere bunu öneriyorum. Diyelim ki bunu yaptınız. Uygulama sizde biraz kasmaya başladı. Bit hızını düşürmek yerine burayı düşürün arkadaşlar. Burayı fast ya da medium'a alabilirsiniz. Tamamen buralar, bu anlatmış olduğum şeyler doğaçlama. Yani deneme yanılma yöntemiyle sizler bilgisayarınıza en uygun ayarı yapıyorsunuz. Profille ayarla kısmında herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Bunlar ön ayar. Zaten ben ayarlamalarımı yukarıda yaptım. Bunları yok olarak bıraktım. X264 ayarlarında da herhangi bir şey yapmıyoruz. Ardından uygula ve tamam dedikten sonra OBS Studio kayıt alırken gücünü işlemcimden alacak şekilde ayarlamış oldum. Benim kullanmış olduğum kayıt ayarları bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla bayağı bir yapmış olduğum araştırmalara göre varmış olduğum karar neticesinde en iyi OBS Studio ayarları bu şekildedir. Sizlere bu videoda gereksiz olan hiçbir bilgiyi vermedim. Tamamen 2025 yılında yapabileceğiniz en iyi OBS ayarlarını sizlere aktarmış bulundum. Evet arkadaşlar, eğer video birazcık olsun işinize yaradıysa böyle videolardan haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda çıkmadan önce de bir like bırakırsanız çok memnun olurum. Yorumları okuyacağım. Herhangi yapamadığınız bir şey varsa, takıldığınız bir yer varsa her şekilde sizlere yardımcı olacağım. Medya Eğitim kanalından bu kadar. Bizim OBS ayarlarımız bu şekilde. Sizlere önerimiz de bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.